Amerikan Dışişleri Bakanlığı da açıklama yapmış. Lübnan'ı terk etsin Amerikan vatandaşları diye. Bakın şöyle kenara geçeyim. Yani bugün yine bir şey bekleniyor. Olabilir. Şu kırmızı lacivert beyaz bayraklar Rus bayrağı malum. Şimdi görüyor musunuz şu şerit boyunca komple aşağı kadar ve aşağıda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rus. Her taraf Rus. şunu diyorum. Yani böylesine bir Rus gücü ister orada 10 kişi olsun ister 20 kişi. Şimdi İsrail girip 20 Rus askerini öldürürse ne olur Allah aşkına? Kıyamet kopar. Kıyamet kopar. Bütün dengeler değişir. Onun için diyorum Tehlikeli bu coğrafya. işler öyle olmaz. Ama şu var, Sen şunu orada mu bir diyorsun yani, tampon tehlikeli coğrafya. Elbette. Şöyle fakat Hakan abi, tehlikeli coğrafya, aynı coğrafyada Amerika askeri de var, Rus askeri de var. Çok da kardeşçe paylaşım yapmışlar. Hiçbir sorun yaşamıyorlar. Emperyalist paylaşım. Aynen öyle. İşte o başka bir denge. Yani İsrail oraya giremez diyorum. O, Mesela şurası Girdi. sadece Rusya'ya ait vuruldu. Orayı yukarı vurdu. sadece Rusya'dan Rusya- da ses çıkmadı hiç. Çıt çıkmadı. Çıt çıkmadı. Özellikle oraya kulağı verdim. Ya orada da Hakan Bayrakçı haklı işte böyle. Ne diyor? Çünkü Fransızca onaylı bir diyorum. kelime kullanıyor. Antat kalmışlar. Doğru mu dedim Onur? Evet. Antant. Ahmet Bey, Ben de antant. Antant dedin evet. Tabık. Şunu da hatırlayalım. Doğu Akdeniz'de ilk 6 Ekim hemen sonrası, 7 Ekim sonrası Amerika buraya geldiğinde ilk tepki veren Rusya oldu. Menzilim içindesin ona göre dedi. Yani Peki bir dakika. Emrah, İsrail makamlarından, bak basınından demiyorum, makamlarından, dışişleri, ordu sözcüsü, başbakanın bilmem nesi, hiç şöyle bir açıklama var mı? 2 tankımızı soktuk Suriye'ye, amacımız şu, şunu yapmak istiyoruz. Var mı böyle bir resmi açıklama? Ahmet Hakan var demek isterdim ama gün boyunca taradım bu bilgiyi de. Henüz böyle bir açıklama yok. Oraya dair bir bilgilendirme yapmadılar. Şu anda İsrail'in uğraştığı başka meseleler var. Onu da anlatırız ama şu an için Suriye'de attıkları adıma dair yeni bir bilgi, resmi açıklama Başbakan'dan, Savunma Bakanı'ndan, Genelkurmay Başkanı'ndan yok. Şu an için yok. Şimdi Emrah Tel Aviv'de bu bilgiyi veriyor. Fulya Beyrut'ta. Fulya sende yeni bir bilgi var mı? Ahmet Hakan var. Bir kaynağım, Suriye'deki bir kaynağımdan bir şimdi mesaj geldi bana. Bu arada iki önemli bir şeylerden bahsetti. Şimdi diyor ki bölgede tanklar evet girdi ama 500 metre girdi. Bu arada o bölgedeki zeytin ve meyve ağaçları söküldü. Karşılarında Suriye askerleri var ancak Suriye askerleri müdahale etmiyor. İsrail tarafı da herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Bu bölge sandığınızdan çok daha yakın, 45 kilometre uzaklıkta Şam'a. Harekatın gelişeceği söyleniyor. Ancak şu an için şu an beklemede durum. Yani bu 2 tank öncü olarak evet girmiş 500 metre ileriye Golan'dan içeriye girmiş. Ama şu an için bir sessizlik hakim. Çok kısıtlı bilgiler var. Suriye medyasında da çok kısıtlı bilgiler var. Ve özellikle şu an için bu tanklar bekliyor, beklemede. Bu olay daha da gelişebilir, daha da büyüyebilir şeklinde bir kaynağımdan gelen bir bilgi Fulya'ya yorum var. bir şey sorabilir Fulya, miyim? Fulya. Bu gece içinde yine bazı ihtimaller Bir dakika, kaldı. bir dakika, Bu gece Fulya, bir dakika. Beyrut'un vurulabileceğine dair Bu o Beyrut konusuna geçmeden bir dakika şu an şunu bir merak ihtimaller ettim. var. Bu kaynağının sana verdiği bilgiden benim aldığım tını tehlikeli bir gelişme var. Endişeli bir bekleyiş var. Sanki böyle bir Meksika açmazından bahseder gibi. Yani tank orada bekliyor. Esad'ın askerleri, Evet. rejimin askerleri de karşısında konuşlanmış. Böyle tehlikeli bir bekleyiş var. Öyle bir izlenim aldım. Doğru mu? Aynen öyle. Kimse şu an birbirine bir şey yapmıyor. Normalde biliyorsunuz İsrail'in gir çıkları da vardır. Daha Bak, önce kara da o harekatı Meksika başlatmadan açmazının önce fotoğrafı. Lübnan'a da, Güney Lübnan'a da bunu yapmıştı. Gir çık yapmıştı, baskınlar yapmıştı.
baskınlar yapmıştı. Şimdi acaba yani bu iki tankın girmesi, acaba yine bir gir çık şeklinde, bir gözdağı, buradayım, kendimi hatırlatıyorum şeklinde bir acaba durum mu diye konuşulurken şu an o iki tank orada bekliyor. Bu iki tankın devamının gelebileceği şu an için bölgede aslında durum beklemede. Ama o iki tank şu an sadece 500 metre ileriye gitmiş bu arada. Sanıldığı kadar çok da içerilere gitmiyor. Fulya, Ama şu an için her iki tarafta da bekleme hali var. bir dakika, bu ne demek? Şu harita üzerinden Fulya'nın verdiği bilgiyi biraz analiz edebilir miyiz? Ahmet Bey şöyle az önceki bizim 500 metre dediği yani çok mu yakın oluyor? yakın. Yani Çok yakın. Burada bir sembolik sınır aşma var. İşgalin dışında. Artı o iki tankı az önce ifade etmiştim. Kaderine bırakamazlar. Yani ferdi müstakil bir göreve gönderemezler diye. Gene bu Golan'da bulunan o birliğin yani kontrol ettiği bir alanda sınırı aşıp 500 metre yeterli midir? yeterlidir. Rahatlıkla sağlarsınız. Bir de göz Ha, mesafesi şimdi varsa. diyorsun ki sen tamam, iki tankı böyle bireysel olarak içeriye sokamaz zaten. Müstakil görev yok. Şurada 500 metrelik bir açılım yapar. Güvenliğini de Golan tepelerindeki İsrail askerleri Aynen. sağlar. O alır ve burada sembolik sınır aşılmış olur. Tankın menzili ne kadardır komutanım? Bir şeyi mi? Atış menzili, etkili 450 menzili. kilometre kadar isterse gidebilir. Atış menzili. Yani şeylerin Merkava tanklarının 30-40 kilometreye kadar atış menzili var. Buradan şeyi sağlar. Yani ateş gücü üretir buradaki tanklar ama bunları kaderine bırakıp o emniyetli mesafenin dışına çıkarmazlar. O riske girmezler. Peki Fulya, hemen söyler misin çok hızlı? Biz bu Suriye tanklarını konuşmaya devam edeceğiz. Beyrut'a eli kulağında mı yeni bir saldırının? Ya bu gece havalimanının bile vurulabileceği konuşulmaya başlandı son şu 2 saat içinde. Şimdi tam da ben de bu bölgedeyim zaten. Arkamda Refik Hariri Havalimanı. Bir gösterebilir Kameraman misiniz? arkadaşım Yasin Fulya Kamaloğlu tek da başına gösterecek. kalabilir mi ekranda? Biz Bir yine görebilir miyiz? Tepe bir noktadayız. Dahiye. Evet Dahiye bölgesindeyiz. Şu an Refik Hariri Havalimanı'nı görüntülüyor Yasin Kamaloğlu. Bu gece bu havalimanının vurulabileceği konuşulmaya başlandı. Ne oldu? Bir ses duyduk da pardon. Bir ses duyduk ama tam anlamlandıramadım. Ahmet Hakan, şu an için evet son 2 saattir böyle bir endişeler daha da arttı. Zaten Netanyahu da bir açıklama yapmıştı bugün. Bu Hizbullah'ın askeri üsse yapmış olduğu saldırıdan sonra bölgeyi ziyaret etti. Ve dedi ki Lübnan'da Hizbullah'ı vurmaya, yok etmeye devam edeceğiz. Beyrut'ta Hizbullah'ı acımasızca vuracağız şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi gözler Beyrut'a döndü. Lübnan'da zaten bu arada saldırılarını sürdürüyor aslında. Güney Lübnan'da özellikle ve Beka tarafında, Baalbek tarafında. Ama başkent Beyrut'ta da çok büyük endişeli bekleyiş var. Dün geceden bu yana aslında var. Ve son 2 saattir de Refik Hariri Havalimanı'nın vurulabileceği konuşulmaya Ya Fulya, nereden çıktı bu daha önce bu havalimanının oldu, vurulabilme, hatırlarsın. vurulabileceği 2006 yılında bu iddiası? havalimanı vuruldu. Çünkü uçaklar iniyor kalkıyor buraya hala değil mi? 2006'da yapıldı Ahmet Hakan. Ya bu şuradan da çıkabilir Ahmet Bey. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında diyor ki Bu arada Lübnan'daki ABD vatandaşlarının hemen ayrılmaları şiddetle tavsiye edilir. Ne zaman? Bugün daha az önce ticari havaalanı açık ve son ticari uçuşlarda müsaitlik var diyor. Bugün yaptılar, Adamlar evet. kaçın diyor yani. Amerikalılara kaçın diyor. Fulya, yani şu anda Evet, burada evet. buraya uçaklar inip kalkıyor mu şu anda? Merak ettiğim şey o. Uçuş hazırlığı var. Bakın Ahmet Bey. Ahmet Hakan şu an için şöyle, şu an acayip sessiz havalimanı. Ne kalkan uçak görüyorum ne inen uçak görüyorum. Çok enteresan. Normalde ben burada uçakları çok net görürdüm. İnen, kalkan uçakları. Şu an için şimdi Yasin abi daha yakından görüyordur, görüntülüyordur. Var mı Yasin abi şu an? Pistte uçaklar var ama kalkan inen var mı? Şu an için yok. Yani dolayısıyla niye böyle bir şimdi bir söylenti başladı? 2006'da vuruldu, pisti vurdular hatırlarsınız ve zaten son günlerde hep Dahiye bölgesinde havalimanı çevresi de vuruluyor.
O dumanları gördük daha önce. Dumanların arasından inen kalkan uçakları gördük. Bu gece için yoğun bir saldırı beklentisi oluştu. Ama Beyrut'ta. sanki havalimanı Evet, havalimanı bir Zafer tür Hocam da söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı akşam saatlerinde. havalimanı bir tür dokunulmaz bir durumdaydı. Bu zamana kadar hep öyle bir şey çizdiler. Yani öyle bir durum vardı. Dokunulmaz, hani havalimanına bir şey yapılmayacak gibi bir hava estiriyorlardı. İlk defa duyuyorum ben senden böyle bir şey. Evet, bu arada hattan düştüm arkadaşlar. Bu Yani gerçekten şu ana kadar insanların sanki gitmesi istendi. Yani bu uçaklar biliyorsunuz binlerce yolcuyu taşıdı. Lübnan'dan çıkmak isteyenler, ayrılmak isteyenler Lübnan Hava Yolları'na ait uçaklara bindiler, gittiler. Yani binlerce kişi Lübnan'ı terk etti. Tam bir rakam yok. Sadece Suriye'ye geçenlerin sayısını biliyoruz biz. 430 bin kişi. En son rakam buydu. Ki o rakam da arttı. Çünkü dün gördüm ben o göç yolunu. Akın akın insanlar hala Suriye'ye geçiyorlardı. Muhtemelen o rakam 450 bin oldu. Ama şimdi havalimanını kullanarak çıkanlar da oldu. Bir yandan daha bugün yine yardım uçakları geldi buraya. Suudi Arabistan'ın uçağı indi. Yani insani yardım malzemeleri getiriliyor Lübnan'a. Ama akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama Lübnan'daki ABD vatandaşlarını hemen ayrılmaya şiddetle çağırıyoruz açıklamasından sonra epey bir telaş başladı. Bir tedirginlik daha da arttı bölgede ve neden havalimanı bir anda konuşuldu bunu bilmiyorum ama tabii daha önce buranın pisti vurulduğu için yani Lübnan'ın dışarıya olan bağlantısını kesmek gibi bir gayesi olabilir İsrail'in. Şu an için ben havalimanında da Ahmet Hakan son zamanların yani en sakin pistini görüyorum. En sakin yani acaba ben mi yanılıyorum ama normalde hani yarım saatte bir mutlaka bir hareketlilik olur ya pistin üzerinde ilerleyen uçakları görürüz ya kalkan ya inen. Ama şu an için evet ışıkları yanıyor, kulenin ışığını da görüyoruz. Hava Şu an trafiğinde açık de kimse işliyor. yok. Bu arada Dahiye şu an beni çok duyabiliyor mu sessiz. Fulya? Bu havalimanı biliyorsunuz Dahiye'nin. Fulya, evet. bak şu Evet anda, duyuyorum şimdi. Şu anda sıcak bölgedeki hava trafiğini canlı olarak ekrana veriyoruz. Beyrut'un üzerinde bir tane şimdi belirdi bir uçak. Bak bir tane belirdi. Evet. Tam Beyrut'un üzerinde. O da geçiş yapıyor. Geçiş yapıyor, muhtemelen geçiş yapıyor. Havalimanında var mı bir hareket? Ahmet şu uçuşa hazırlanan bir uçak. Soralım, şu anda ekrana getirdiğiniz uçak uçuşa hazırlanıyor mu Fulya? Evet. Galiba ışıkları da çünkü şu an bir dakika daha yakından ben de Yasin abinin yanına geçtim şu an. Bu ön izlemeden bakıyorum ben de anlamaya çalışıyorum açıkçası. Ama Yasin bir daha oraya baksın. yani o uçağı bir daha getirsin. Çok daha hareketli olurdu. Yasin bir daha getirsin o uçağı. enteresan Bir açıklamadaki daha o uçağa bir daha zoom girer misin şiddetle abiciğim? tavsiye ederim. Hazırlık mı yapılıyor? Evet Yasin abi diyor ki Evet. uçak hazırlanıyor şu an diyor kalkış yapıyor için. Peki Fulya, ticari uçuşlar Middle East'in galiba değil mi? ticari uçuşlar devam edecek Evet. miymiş? Ya şu an zaten sürüyor Ahmet Hakan. Herhangi bir uyarı yapılmadı. İşte kapanacak veya uçuşlar duracak şeklinde. Ama ABD böyle bir açıklama yaptıysa burada bir tabii ki bir soru işareti koymak lazım. Açıklamadaki Şimdi şu burada Lübnan cümle tarafından son ticari uçuşlar diyor. Sivil Havacılıktan veya Ulaştırma Bakanlığı'nda dair Lübnan tarafından bir şey gelmedi.